Merhaba. Bu videoda tarihin akışını değiştiren en önemli buluşları ve onların dünyamızı nasıl şekillendirdiğini keşfedeceğiz. Tekerlekten internete, matbaadan atom bombasına kadar insanlık tarihinin dönüm noktalarını birlikte mercek altına alacağız. Peki ya bu buluşlar hiç olmasaydı? Belki şehirler asla büyüyemezdi. Savaşların seyri bambaşka olurdu. Milyonlarca hayat kurtulmaz, medeniyet bugünkü haline hiç ulaşamazdı. İşte bu yüzden bu buluşlar sadece teknoloji değil, tarihin kaderini değiştiren adımlardı. Şimdi, insanlığın tekerlekle tanıştığı o eski zamanlara yolculuk edelim. Medeniyetin ilk adımlarını atan insanlık için dünya son derece ağırdı. Yükler omuzlarda, mallar hayvanların sırtında taşınıyordu. Bir köyden diğerine gitmek günler sürüyor, tarımda ürün fazlası olsa bile uzak diyarlara ulaştırmak neredeyse imkansızdı. Yani tekerlek yokken, mesafeler aşılmaz, ticaret gelişmez, uygarlıklar büyüyemezdi. Sonra, insanlık tarihinin en basit ama en çığır açıcı buluşlarından biri doğdu. Tekerlek. Bu, yuvarlak ahşap parça sadece yükleri değil, medeniyetin kendisini de harekete geçirdi. Ticaret hızlandı, şehirler büyüdü, yollar uygarlıkları birbirine bağladı. Ve tekerlek yalnızca taşımacılığı kolaylaştırmakla kalmadı. İleride savaş arabalarına, makinelerin dişlilerine, modern araçların temel yapısına kadar uzanan bir devrimin ilk adımı oldu. İşte böylece tarihin en büyük yolculuğu başladı. Ve sıradaki büyük buluş, insanlığın düşüncelerini çoğaltarak dünyayı değiştirecekti. Bir zamanlar, bilginin gücü yalnızca seçkinlerin ellerindeydi. Kitaplar, kalem ustalarının günlerce, aylarca süren çabalarıyla tek tek elle yazılıyordu. Bir eser çoğaltılmak istendiğinde aynı metin baştan sona tekrar edilmek zorundaydı. Bu yüzden bilgi ağır ilerledi. Halk için öğrenmek neredeyse imkansızdı. Bilim yalnızca dar bir çevrede kaldı. Düşünceler toplumlara ulaşamadan kayboldu. Ama sonra bir buluş geldi. Öyle bir buluş ki fikirler zincirlerinden kurtuldu ve insanlık bilgiyle dolup taşan bambaşka bir çağa girdi. Bu buluşun adı matbaa. Artık kitaplar tek bir kopyaya mahkum değildi. Bilgi, düşünceler ve hikayeler binlerce sayfada çoğaldı. Reformun kıvılcımı, Rönesans'ın ruhu, bilimsel devrimin adımları işte bu sayede başladı. Artık düşünceler dünyayı değiştirebiliyordu. Ve insanlık bir sonraki büyük devrim için hazırdı. Sanayinin çarklarını döndürecek, dumanı göklere yükselecek bir güç. Bilgi çoğalmış, toplumlar uyanmıştı. Ama insanlık hala kas gücüne, hayvanlara ve doğanın ritmine bağlıydı. Daha büyük bir devrimin zamanı gelmişti. Atölyeler küçük, üretim yavaş, mesafelerse hala zorluydu. Çarkları döndürecek yeni bir güce ihtiyaç vardı. Ve işte o an geldi. Bir buluş, yalnızca makineleri değil, bütün dünyayı harekete geçirdi. İnsanlığın kaderini değiştiren bu güç, buhar makinesi oldu. Fabrikalar kuruldu, üretim hızlandı, şehirler büyüdü. Artık trenler kıtaları kat ediyor, sanayi dumanı gökyüzüne yükseliyordu. Buhar makinesi, insanı doğanın zincirlerinden kurtardı. Ve tarihin en büyük dönüşümlerinden biri olan sanayi devrimini başlattı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ve sıradaki buluş, karanlıkları sonsuza kadar aydınlatacaktı. Tekerlek, medeniyetin ilk adımıydı. Matbaa, bilginin zincirlerini kırdı. Buhar makinesi, insanı doğanın sınırlarından özgürleştirdi. Ama hala insanlık karanlığa mahkumdu. Güneş battığında üretim durur, şehirler sessizliğe gömülürdü. Yaşam, gün ışığının izniyle sınırlıydı. Ve sonra bir kıvılcım doğdu. Öyle bir buluş ki
Geceleri gündüze çevirdi. Medeniyete kesintisiz bir hayat sundu. Bu buluşun adı elektrik ve ampul. Artık şehirler ışıkla parlıyordu. Üretim gece gündüz sürüyor, sokaklar güvenli, evler aydınlıktı. Modern dünyanın kalbi elektriğin akışıyla atmaya başladı. Ve insanlık ışığın altında yepyeni bir çağın kapısını araladı. İşte bu haftaki yolculuğumuz burada sona eriyor. Ama unutmayın, tarihin akışını değiştiren buluşların hikayesi burada bitmedi. Gelecek hafta antibiyotikten radara, atom bombasından internete kadar insanlığın kaderini bir kez daha değiştiren buluşlarla yolculuğumuz devam edecek. Yeni bölümde görüşmek üzere. Bilimle ve merakla kalın.